Welcome. Server admin join. Hanimiş Teknoloji'den hepinize merhabalar. Her gün yeni bir ücretsiz eğitim videosu yayınlamaya devam ediyoruz. Bu videoda uzun süredir çok istediğiniz Windows 7 işletim sistemli bilgisayarımızı hızlandırmaya göstereceğim. 12 adımda Windows 7 bilgisayarımız nasıl hızlandırılır bunu göstereceğim. Zaten bu tarz videolar çekiyoruz. Yani 10 binlerce, 100 binlerce izlenen bilgisayar hızlandırma, telefon hızlandırma videolarımız var. Hemen açıklama kısmından bu videoyu bitirdikten sonra 12 adımda telefon hızlandırma veya işte 5 adımda internet hızlandırma videolarımızı da izleyebilirsiniz. Bu video içinde ben 12 adım düzenledim. Tek tek hepsini anlatacağım ve bu sayede bilgisayarınız hızını bayağı bir arttırabileceksiniz. Bu videoyu çekebilmek için bir tane VDS kiraladım ve bu VDS'nin şu an Windows 7 işletim sistemli bir bilgisayar ve 1 GB RAM'i var sadece. Yani muhtemelen çoğunuzun bilgisayar özellikleri çok daha yüksektir. Hatta bilgisayarı geçtim, birçoğunuzun telefonu bile en az 2 GB 4 GB RAM'e sahiptir. Teknoloji gelişti çünkü. Bu bayağı düşük özellikli bir bilgisayar. Ona rağmen şu an böyle kasmadan çalışıyor çünkü yani yeni bir bilgisayar. Size anlatacağım adımlarla hem bilgisayarınızı ilk günkü hızına hem de hatta ilk günkü hızından daha da hızlı hale getireceksiniz. Çünkü bilgisayar klasik olarak geldiğinde bazı böyle yüksek görsellik ayarlarıyla gelir. Yani Windows size görünüm sağlamak için performanstan kısar. Biz de bu görünümden kısacağız bazı yerlerde ama performansı arttırabileceğiz bu şekilde. Öncelikle bu 12 adıma geçmeden önce şundan bahsetmek istiyorum. Bunu çünkü çok merak edenler, soranlar oluyor. Ne oluyor, neler dönüyor diye. Birçoğunuz eğer Windows 7 kullanıyorsanız zaten şununla karşılaşmışsınızdır. Windows size şöyle bir bildirim gönderiyor. Windows 7'den desteği kestik. İşte diğer işletim sistemlerine yükseltmenizi öneriyoruz gibi bir uyarı getiriyor. Hatta bu uyarıyı daha da bir sert yapıyor. Hani dikkat edin, artık güvenlik desteğiniz yok vesaire gibi. Ben size bu durumu açıklayayım. Herkes bu durumda hani Windows 7'yi kullanmaya devam edemeyeceğini vesaire sanıyor. Öyle bir durum yok arkadaşlar. Ben size olayı açıklayayım. Olay şu. Artık Windows yani yeni programlarda, yani programlar sürekli güncelleniyor. İşte sistemler sürekli güncelleniyor. Artık Windows 7 için herhangi bir güncelleme yapılmayacak. Windows bunu açıklıyor. Bu ne anlama geliyor? Şu an Windows 7 işletim sisteminizde bugüne kadar kullanabildiğiniz her şeyi aynen kullanmaya devam edeceksiniz. Sadece yeni bir şey çıktığında bu Windows 7'de artık kullanılamayacak. Yani yeni çıkan şeyleri Windows 7'de kullanamayacaksınız. Yani bu ne anlama geliyor? Yani en az belki birkaç yıl daha bu sistemle yine devam edebilirsiniz. Belki birkaç yıl sonra artık dersiniz ki bu ne, yeni şeyler çıktı, ben bunları kullanamıyorum, o zaman artık değiştirmeliyim. Yani şu an ama kullanmaya devam edebilirsiniz, onu söyleyeyim. Yani şu ana kadar yapabildiğiniz her şeyi yapmaya devam edeceksiniz. Bunun da açıklamasını yapayım ve hemen birinci adıma geçeyim. Birinci adımımız arkadaşlar çok basit olmasına rağmen herkesin atladığı bir şey. Şu masaüstünüzü arkadaşlar boş tutun. Yani böyle burada onlarca, yüzlerce, binlerce klasör tutmayın. Burada ne kadar çok klasör varsa o kadar bilgisayarınız kasar. Buraları boşalttığınızda böyle, yani ne yapın arkadaşlar? Buraya 10 tane klasör açmak yerine buraya bir tane klasör açıp o 10 klasörü o klasörün içine açın. Bakın mesela Hanimiş Teknoloji diye bir klasör var. Ben bu klasörün içine 1000 tane de dosya açsam şu masa üstünü açacağım 20 klasörden daha iyidir. Çünkü önemli olan bu masaüstüdür. Siz bu klasörü açmadığınız sürece onlar bilgisayarınızı kastırmayacaktır. Bu bir. İkincisi, geri dönüşüm kutusunu da boş tutmaya özen gösterin. Bir şeyi sildiğinizde o tamamen silinmez. Geri dönüşüm kutusuna gider. Geri dönüşüm kutusuna sağ tıklayıp şöyle geri dönüşüm kutusunu boşalt diyerek bunu silebilirsiniz. Veya bakın şöyle hemen bir yeni bir şey oluşturayım. Bakın mesela bir şey diyelim, bir şeyi silmek istiyorsunuz. Shift ve Delete tuşlarını aynı anda basıp bakın kalıcı olarak silmek ister misiniz diyor. Evet dediğinizde bu geri dönüşüme uğramadan otomatik olarak silinir. Böylelikle kalıcı olarak tek bir tıkla, yani tek bir işlemle dosyalarınızı silebilirsiniz. Gelelim ikinci adıma. İkinci adım için bilgisayar
arama kısmına girip çalıştır yazıyoruz. Hop. Şöyle. Çalıştırı açıyoruz ve temp yazıyoruz arkadaşlar. Temp yazdığımızda gördüğünüz gibi böyle birçok dosya çıkıyor. Bunları böyle alıp hop sonuna kadar seçip Shift delete yapıyoruz demin söylediğimiz gibi, veya işte sağ tıklayıp delete sil de yapabilirsiniz. Daha sonra gelip geri dönüşüm kutusundan tekrar silebilirsiniz, fark etmez. Amacımız bunları silmek yani. Temp'i siliyoruz, kapatıyoruz bunu. Tekrar başlatı açıyoruz, hop. Tekrar çalıştırı açıyoruz. Yazamadım. Bu sefer %temp yüzde yazıyoruz. Tabi yüzde yazamadım. %temp yüzde yazıyoruz. Enter'a basıyoruz. Bu sefer bunları seçiyoruz, siliyoruz. Bu şekilde bir şey çıkarsa bunları atla diyebilirsiniz. Birkaç şey silinmeyebilir. Geri dönüşüm kutusundan da hemen silelim bunları. Bunları yaptıktan sonra 3. adıma geçiyoruz. 3. adım için arama kısmına ms-config yazıyoruz ve ms-config'i açıyoruz. Burada öncelikle başlatma kısmındaki şeyleri devre dışı bırakıyoruz. Burası nedir arkadaşlar, ondan bahsedeyim. Başlatma kısmında bilgisayarınızın arka planında otomatik olarak çalışan programlar yer alır. Burada program barınması çok da önemli değildir. Hani atıyorum mesela Skype vesaire kuruluysa bilgisayarınızda, burada Skype vesaire de olur. Bu bir sıfır bilgisayar olduğu için iki şey çıktı. Sizde belki onlarca şey çıkacak. Buradan böyle özellikle bu benim arka planımda çalışsın, otomatik açılsın, bilgisayarımı açar açmaz kendisi de açılsın bana sormadan diyorsanız onu otomatik bağlayabilirsiniz. Yani mesela aktif bir şekilde Skype sürekli kullanıyorsanız, bilgisayarı açar açmaz size gelen mail mesajları, Skype'taki mesajları görmek istiyorsanız bunu Skype'ı bu şekilde tikli bırakabilirsiniz. Ama eğer ya Skype mesela çok kastırır bilgisayarınızı, şunu diyorsanız ya Skype otomatik açılmasın, ben gerektiğinde Skype açıp bakayım, gerektiğinde geri kapatayım diyorsanız ki size tavsiyem budur. Burada bunları devre dışı bırakın arkadaşlar. Bunları devre dışı bıraktıktan sonra hizmetler kısmına geliyoruz. Hizmetler kısmına geldikten sonra şuradan tüm Microsoft hizmetlerini gizle diyoruz. Bunu gizledikten sonra burada daha az şey kalıyor ve bunların hepsini devre dışı bırakıyoruz buradan. Tüm devre dışı bırak diyerek ve bu adımı da başarıyla yapmış bulunuyoruz. Geçiyoruz 4. adıma. 4. adım için bilgisayara giriyoruz. C diskine sağ tıklıyoruz ve özellikler diyoruz. Buradan diski temizle diyoruz. Hemen diski temizle dediğinde şöyle bir şey geliyor, bir tarama geliyor. Bu biraz zaman alıyor burayı taraması. Burayı taradıktan sonra size böyle belli dosyalar getiriyor. Böyle yanında işte tik atıp kaldırabileceğiniz. Oradan indirilenler hariç tüm hepsine tik atıyoruz ve siliyoruz arkadaşlar. Böyle bir temizlik yapmış bulunuyoruz. Hatta bu arka planda çalışsın, o ekran gelirse hemen gösteririm. Bunu yaptıktan sonra aynı şeyi D için de yapıyoruz. Benim şu an D sürücüm yok. Bakın sizde muhtemelen şöyle yerel disk C olduğu gibi şurada bir de yerel disk D olacaktır. Aynı şekilde C'ye tıklar gibi D'ye de sağ tıklayıp özellikler diyoruz ve diski temizle deyip aynı işlemi D için de yapıyoruz. Bunu da yaptıktan sonra C diskine sağ tıklıyoruz. Özellikler diyoruz. Araçlar kısmına geliyoruz ve buradan hata denetimi, şimdi denetle diyoruz. Şu şekilde bunları tarayıp düzeltmeye çalış deyip başlatıyoruz ve şu an farklı bir işlem yaptığım için ben bunu yapamıyorum ama siz bu şekilde bunu devam ettirip bilgisayarınızdaki hataların, işletim sisteminizdeki hataların otomatik olarak bulunup düzeltilmesini sağlayabilirsiniz. Bu şekilde hatalar giderildiğinde işletim sisteminizin hızı artacaktır. Bunu da kapatalım, geçelim diğer adıma. Şöyle sen de bir kapan abi. Demin bahsettiğim disk temizlemede şöyle bir ekran geliyor arkadaşlar. Bakın burada tüm hepsini işaretleyebilirsiniz. Bir tanesi hariç, ona da geleceğim. Şimdi hop, seni de işaretledim. Bakın karşıdan yüklenen program dosyaları. Şimdi bunu neden işaretlemeyin dedim. Bu neresidir arkadaşlar? Şöyle bilgisayarınızın indirilenler kısmıdır.
Ben de indirilenler kısmı bile oluşmamış hiçbir şey indirmediğim için. Ha burada pardon, karşıdan yüklemeler. Bakın burası işte bu klasör, buradan temizleniyor. Şimdi çoğu insan hani buralara yani bilgisayar internetten bir şeyler indirmiştir ve bu indirdiği dosyalar buradadır. Bunu tutup böyle farklı bir yere aktarmadıysanız, saklamadıysanız ve buranın silinmesini istemiyorsanız bu tiki işaretlemeyin. Yani burada silinmesini istemediğiniz dosyalar varsa bu tiki işaretlemeyin. Ha yoksa ben öylesine şeyler indiriyorum ama hiçbir özel bir şey yok, İşte saklamak istediğim bir şey yok diyorsanız bunu işaretleyebilirsiniz, sorun yok. Tamam deyip dosyaları sil dediğinde her şeyi siler arkadaşlar. Hatta şu an ben buraları siliyorum. Evet, geçelim diğer adıma. Neydi diğer adımımız? Çalıştırı açıyoruz tekrar. Hop. Ve buraya prefect yazıyoruz. Şöyle şu şekilde. Prefect. Evet. Şu şekilde ve Enter'a basıyoruz. Enter'a bastığımızda aynı templeri sildiğimiz gibi bunları da şöyle hop baştan sona alıyoruz. Shift delete'le ya da sağ tık delete'le siliyoruz. Ve geçiyoruz diğer adıma. Sen bir git. Diğer adım için arama kısmına programlar yazıyoruz. Bakın burada programlar ve özellikler çıkıyor. Çıkmazsa devam edin. Programlar ve özellikler yazın. Bunu bulacaksınız. Bunu bulduğunuz anda açacaksınız ve şöyle tam ekranı alayım. Burada böyle muhtemelen sizin tonlarca program olacak. Bahsettiğim gibi benim bu bilgisayar yeni olduğu için 4 tane program var. Burada bilmediğiniz böyle ya da bir zamanlar yüklediğiniz ama şu an kullanmadığınız tüm programları kaldırın. Burada mesela oyunlar da olabilir. Mesela ne olabilir? Atıyorum Skype olabilir. Kullanmıyorsunuzdur. Bir ara yüklemişsinizdir. Burada bu şekilde kullanmadığınız hepsini sağ tıklayıp kaldır değiştir diyerek kaldırabilirsiniz. Ben de şu an istemediğim bir program olmadığı için buradan bir şey kaldıramayacağım. Bu arada şöyle Microsoft yazanları kaldırmayın. Bunlar Microsoft'un kendi programlarıdır. Bunu da kapattık. Geldik diğer bir adıma. Diğer bir adımda şudur arkadaşlar. C'ye girin arkadaşlar. Ve bu C'de şöyle bir klasör var mı diye bir bakın. Windows.alt. Bazılarınızda bu Windows.alt diye bir klasör olacaktır. Bu Windows.alt klasörleri kimde olur, neden olur ondan bahsedeyim. Eğer siz bilgisayarınıza format attırdıysanız ve bu format veya siz de atmış olabilirsiniz. Bu format atılırken eski sistem dosyalarını koru seçeneğiyle format atıldıysa burada Windows.alt diye bir şey oluşur. Nedir bu Windows.alt? Aynı şu an bilgisayarınızın Windows klasörü gibi işletim sistemi ve kişisel dosyalarınız bu Windows.alt içinde olur. Ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Windows.alt'a girin. Windows.alt'a girdiğinizde şu aynı şeyler çıkacak buradan. Ve buradan kullanıcılar mıydı? Şöyle arkadaşlar Windows klasöründe değil burada duruyor ama sizin bu kullanıcılar kısmı Windows.alt klasörünüzün içinde olacak. Bakın kullanıcılara giriyorsunuz, hemen admin'e giriyorsunuz. Admin'e girdiğinizde bakın masaüstü, işte belgelerim, karşıdan yüklemeler, yani format atmadan önce bilgisayarınızda yüklü olan her şey buralarda yer alıyor arkadaşlar. Girin mesela masaüstüne girdiğinizde bu sizin format atmadan önceki masaüstünüzdür. İşte belgelerime girdiğinizde format atmadan önceki. Buradan kurtarmak istediğiniz dosyalar varsa alın. Buradaki gerçek masaüstünüze, yani şu anki masaüstünüze atın ve kurtarmak istediğiniz dosya kalmadığınızda gelin şu Windows oldu sağ tıklayın arkadaşlar ve silin. Çok basit bir işlem. Bunu da yaptıktan sonra geçelim diğer adıma. Diğer adım için şöyle bilgisayara sağ tıklıyoruz ve özellikler diyoruz. Buradan birinci adımımız. Burada da adım adım bazı işlemler yapacağız. Birinci adımımız. Detone mi oldum, ne oldu? Gelişmiş sistem ayarlarını tıklıyoruz. Buradan performans kısmından ayarlara tıklıyoruz. Ayarlar kısmına geldikten sonra bakın burada yazıyor. Bilgisayarım için en iyi olan Windows seçsin. Bunu en iyi performans için ayarla diyoruz ve uygula diyoruz. Bakın uygula dediğimde şöyle bilgisayarın görüntüsü böyle çirkinleşti gördüğünüz gibi. Bu video başında bahsettiğim gibi bilgisayarın görünümünden kısıp performansına verdi şu an. Şimdi bu şekilde bir ayar yapmış oldunuz. Şurada belli
bir sürü seçenekler var. Buradaki tüm görsel seçenekleri devre dışı bırakmış oldunuz. Derseniz ki ben işte şu görsel seçeneği istiyorum. O zaman bunu bu şekilde yaptıktan sonra şu en iyi performans için ayarlaydı ya. Buna özele tıklıyoruz. Buradan özele tıklıyoruz. Özele tıkladıktan sonra işte istediğiniz adımı etkinleştiriyoruz. Mesela pencere ve düğmelerde görsel stil kullan. Uygula diyoruz. Bakın görsel stil gelmiş oldu. Onun dışında işte burada okuyarak hangi seçenekler olduğunu bulabilirsiniz ve istediğinizi aktif hale getirebilirsiniz. Bunu da yaptıysak geçelim diğer adıma. Buradan bu sefer aygıt yöneticisine geliyoruz. Aygıt yöneticisine geldiğinizde burada bakın böyle birçok sürücüler olacak. Burada gördüğünüz gibi bazı sürücülerin yanında ünlem olacak. Bu ünlem güncelleştirilmesi olmayan sürücülerdir. Bunları hemen tıklıyorsunuz arkadaşlar ve sürücüyü güncelleştir diyorsunuz ve otomatik olarak ara diyorsunuz ve sizin için bunu otomatik olarak arayıp buluyor ve güncelleştiriyor. Bu şekilde buradaki güncel olmayan sürücüleri güncellemeniz gerekiyor ki bilgisayarınız hızlansın arkadaşlar. Güncel olmayan sürücüler yavaş çalışır. Bunu kapatıyorum ve buradan bir adım daha yapacağız. Aynı ekrandan, yani bilgisayarım özellikler kısmından performans bilgileri ve araçlara tıklıyoruz. Buradan güç ayarlarını düzenleye tıklıyoruz arkadaşlar. Burada işte belli güç ayarları var. Buradan işte dengeli seçiliyken fark etmez. Buradan birini seçtikten sonra biz çünkü bunu manuel olarak değiştireceğiz. Dengeli seçin ve plan ayarlarını değiştir deyin. Buradan gelişmiş güç ayarlarını değiştir diyoruz arkadaşlar. Ve buradan dengeliyi yüksek performans olarak ayarladıktan sonra şuradan geliyoruz. Mesela uyanırken parola iste. Şimdi bu bilgisayarınız açılırken parola çıkıyorsa birçoğunuzda ve evinizde hani bilgisayara erişebilecek, zaten fiziksel olarak erişebilecek başka biri yoksa ve bu parola çok gereksizse, yani hani parolayla bilgisayarınızı korumak istediğiniz biri yoksa buna hayır yapın arkadaşlar. Çünkü o parola bile bilgisayarınızı yavaşlatıyor. O olmasa bilgisayarınız daha hızlı açılacaktır. Gerek yok parola olmasına. Bunu ayarladıktan sonra sabit diske geliyoruz. Buradan sabit diski kapatmak için beklenecek süreyi 20 dakika olarak ayarlıyoruz. Şöyle aşağı iniyoruz. Şöyle. Buradan ekran kısmına geliyoruz. Ve ekranı kapatmak için beklenecek süre, bunu 0 yapıyoruz arkadaşlar. Eğer elektrikten tasarruf etmek istemiyorsanız, yani bu 15'te kalırsa arkadaşlar elektrikten tasarruf edersiniz, ama bunu 0 yaparsanız elektrik biraz daha fazla gelir fatura, fakat performansınız daha hızlı olur. Bu nedir? Bu ekranınızın otomatik kapandığı süredir. Eğer siz bunu 15 yaparsanız 15 dakika boyunca bilgisayara bir şey yapmadığınızda ekranınız kapanacaktır, ama böylelikle de bunun bir sayacı olacaktır. Yani sürekli kaç saniyedir bilgisayarına dokunmadığınızı sayan bir sayaç olacaktır. Bu da performansınızdan yiyecektir. Bunları hemen uygula ve tamam diyoruz arkadaşlar. Uygula ve tamam dedikten sonra geçiyoruz. Şöyle buradan geri geliyoruz. Bir daha geliyoruz. Şöyle bilgisayarımızın özellikler kısmına geri geliyoruz. Buradan Windows Update'e tıklıyoruz. Windows Update'ten de bilgisayarınızın işletim sistemi ile alakalı güncelleştirmeleri denetleyip güncel değilse güncelleştirme yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu da diğer bir adımın diğer bir özelliğiydi. Şimdi diğer bir adım bilgisayarınızı hızlandırmak için yapmanız gereken, Hanimiş Teknoloji kanalına gelip abone olup bildirimleri aç kısmından şurada bir zil butonu olacak, tümünü seçmek. Neden arkadaşlar? Bakın bilgisayar hızlandırma ile alakalı sürekli videolar çekiyoruz. Bakın şöyle göstereyim. 12 adımda etkili telefon hızlandırma, 5 adımda internet hızlandırma, 20 adımda bilgisayar hızlandırma, en hızlı web tarayıcı, C diskini temizleme, bilgisayar hızlandırma pratik yöntem. Bu bilgisayarınızın açılış hızını ayarlayan bir videodur. Yani bu videoyu izlerseniz, şu videoya giderseniz açıklama kısmına bırakacağım. Bilgisayarınız atıyorum 30-40 saniyede açılıyorsa 10 saniyeye düşer. 2 dakikada açılacaksa 20 saniyeye düşer. 20 saniyede açılıyorsa 5 saniyeye düşer arkadaşlar. Bu şekilde bir hızlanma olur. Şimdi geçelim diğer adıma. Diğer adım için
başlata geliyoruz ve çalıştır yazıyoruz. Çalıştıra regedit yazıyoruz arkadaşlar. Regedit yazdıktan sonra şöyle adım adım sizlere anlatacağım şeyleri yapacaksınız. Şunları şöyle bir. Sizin şu şekilde bir ekran gelecek karşınıza. Buradan öncelikle şu kısma tıklıyoruz. CK Current User kısmına tıklıyoruz ve açıyoruz arkadaşlar. Buradan kontrol paneli tıklıyoruz. Buradan mouse kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Mouse kısmına tıkladıktan sonra şuradan mouse hover time'a çift tıklıyoruz arkadaşlar ve buradaki değeri 10 yapıyoruz ve tamam diyoruz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra şuradaki desktop kısmına geliyoruz ve desktop kısmından menü show delay kısmını bulacağız. Şöyle biraz aşağı iniyorum. Evet, buldum. Menü show delay'e bunu da 10 yapıyoruz arkadaşlar ve tamam diyoruz. Bunu yaptıktan sonra şöyle şunu bir kapatıyoruz. Buradan local machine'a geliyoruz arkadaşlar. Local machine'dan software'e geliyoruz. Ben bu daha önce açmışım. Şöyle açmadan göstereyim. Software'e geliyoruz. Software'den Microsoft'a geliyoruz arkadaşlar. Şöyle sizde böyle bir ekran olacak. Microsoft'a geldikten sonra Windows NT klasörünü arıyoruz. Şöyle bir geleyim Windows NT'nin olduğu yere. Evet, Windows NT klasörü. Windows NT'ye çift tıkladıktan sonra şöyle current versiyon klasörüne tıklıyoruz arkadaşlar. Current versiyon klasörüne tıkladıktan sonra şöyle buradan multimedya klasörünü bulacağız. Evet, multimedya. Multimedya klasöründen System Profile. Buradan System Profile'e geldikten sonra şurada System Responsives kısmına çift tıklıyoruz arkadaşlar ve bunu 0 yapıyoruz. Tamam diyoruz. Ve bunu yaptıktan sonra şu System Profile'a tıklıyoruz tekrar. Şurada Task var. Task'a tıklıyoruz. Task'tan Games'e tıklıyoruz arkadaşlar. Games'ten de GPU Priority kısmına çift tıklıyoruz ve bunu 8 yapıyoruz arkadaşlar. Bende şu an 8 olduğu için ben tamam diyorum. Bunu yaptıktan sonra Priority'ye çift tıklıyoruz ve bunu 6 yapıyoruz arkadaşlar. Tamam diyoruz. Bunları yaptıktan sonra da kapatabiliriz. Bunları yaptıktan sonra masaüstümüze geliyoruz şöyle. Sağ tıklıyoruz ve kişiselleştir diyoruz arkadaşlar. Kişiselleştir dedikten sonra şuradan masaüstü arka planına tıklıyoruz arkadaşlar ve hop. Yok, burada değildi o tema. Neredeydi? Hemen onu bulacağım. Tıklamaya gerek yokmuş. Burada. Arkadaşlar şu çubuğu biraz geri indirdiğimizde burada temel ve yüksek karşıtlık temaları var. Bu da aynı size anlattığım gibi, bakın buradaki temalar görsel açıdan güzel. Mesela bakın. Şunu seçtiğinizde otomatik olarak arka planda görseller dönecektir. Şunlara bakar mısınız? Arka planda görsel dönecek ama tahmin edersiniz ki performansınızdan yiyor. Şu da hani görsel olarak ön planda olan bir tema olduğu için performansınızdan diyor. Şuradaki temel ve yüksek karşıtlık temalarını kullanırsanız mesela Windows 7 temel çok daha bilgisayarınız hızlı çalışacaktır. Görsel olarak daha kötü olacaktır. Hele ki şuradaki yüksek karşıtlığı seçerseniz rezalet bir görüntü olacaktır ama performansınız deli gibi artacaktır. Bunu ben bazı videolarda bahsettim ve bazı insanlar bu ne, bu kullanılır mı derken bazı insanlar da çok teşekkür ederim, yani bu sayede bilgisayarım canavar gibi oldu dediler. Bunu da artık siz seçin, yani istemediğiniz an gelip buradan tekrar değiştirebiliyorsunuz zaten. Hani kimse bunu seçtiniz diye ömür boyu kullandırmıyor size bunu. Hani ben buradan ne öneririm derseniz Windows Classic'i öneririm arkadaşlar. Windows Classic performans olarak en yüksek ve görüntü olarak aynı zamanda yani görüntü performans ürünüdür. Yani mesela yüksek karşıtlığın performansı daha iyidir ama görüntüsü kötüdür. Bunun görüntüsü de fena değildir. Performansı da iyidir. Bunu size tavsiye ederim. Bunu seçtikten sonra hemen bunu da kapatabilirsiniz. Şimdi bunu yaptıktan sonra size göstereceğim diğer bir olay. Bu arada ondan bahsedeyim. Şu ana kadar yaptığınız tüm adımlar hani 2-3 ayda bir, yani ya da işte çok bilgisayar kullanıyorsanız işte ayda bir yapıp bir ay boyunca bilgisayarınızı hızlı kullanabileceğiniz adımlardır. Bunun yanı sıra işte günlük temizlik yapmak isterseniz, yani hani bunları ayda bir yapsanız da
okey. Bunları ayda bir yapmak için kanala abone olup videoyu kaydederseniz daha sonra geri dönüp tekrar izleyebilirsiniz unutursanız. Bunları ayda bir yaptınız, tamam. İşte 2 günde bir, 3 günde bir şu Clean Master'la bu Clean Master'ın indirme linkini açıklama kısmına koyacağım. Bunu da bulabilirsiniz. Clean Master'ı açın arkadaşlar. Scan deyin. Tabi indirme linkine tıkladıktan sonra next klasik şekilde next ile kurulum yapabilirsiniz. Scan dediğinizde bilgisayarınız bu şekilde tarayacaktır ve bilgisayarınızdaki gereksiz dosyaları bulacaktır arkadaşlar. Bulduktan sonra clean diyorsunuz ve bunları otomatik olarak silişini seyrediyorsunuz. Bu şekilde bilgisayarınızda da bir performans artışı yakalıyorsunuz. Bakın hemen hem bilgisayarımızda 1.4 GB'lık bir yer açıldı, disk boşaltıldı, hem de bilgisayarımın performansında bir hızlanma oldu. Bu da diğer şeydir. Ve sona sakladığım bir adım var. Bunun için de bilgisayar kısmına geliyoruz. C'ye sağ tıklıyoruz, özellikler diyoruz. Buradan araçlar kısmına geliyoruz ve hata denetimi diyoruz. Bunu sona saklama sebebim bunun çok uzun sürebilmesi ve hani bu yüzden sona sakladım. Yani bu biraz uzun sürebilir. Bunu bilgisayarınızla o an uğraşmayacağınızda, işte atıyorum belli bir süre bilgisayarıma dokunmayacağım, açın arkadaşlar hata denetimini, şöyle başlatın ve bu şekilde pardon arkadaşlar, hata denetimi değil, beynim yandı, bunu zaten göstermiştim. Disk birleştirme arkadaşlar. Bu söylediğim şeyler disk birleşimi için geçerli. Buradan gelin, C'yi seçin ve diski birleştir deyin. Bu uzun sürebilir. Bu tamamlandığında gelin, şöyle burada D olacaktır. D için de diski birleştiri seçin arkadaşlar. Ben de bahsettiğim gibi D yok ama sizde muhtemelen D vardır. Bu şekilde diski birleştir diyerek bir performans artışı sağlarsınız. Bakın zaten burada bile yazıyor. Windows kendisi bile yazmış. Disk birleştiricisi sistem performansını arttırmak için bilgisayarınızın sabit disklerindeki parçalanmış dosyaları birleştirir diyor. Bu şekilde hem bir dosyalardan yer açılmış olacak, hem de performans artışı olmuş olacak. Evet, bu videodan bu kadar. Notlarıma bakıyorum. Evet, başka bir adım kalmamış arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Eğer faydalı olduysa kanala abone olarak bu tarz videolardan faydalanabilirsiniz, daha fazlasından. Sadece bilgisayar hızlandırma videoları çekmiyoruz. İşinize yarayabilecek birçok video var. İşte internetten para kazanma, kanaldan çıktım. İşte internetten para kazanma videoları, İşte işinize yarayabilecek Google Chrome eklentileri ve işinize yarayabilecek web siteleri gibi böyle hem zaman geçirebileceğiniz hem de verim alabileceğiniz şöyle videolar var. Bakın, görebiliyorsunuz. Ne var bahsetmediğimiz? İşte işinize yarayacak 10 web sitesi, Twitter reklam verme, Spotify'a ücretsiz bir şekilde şarkı yükleme, yüklemeniz gereken 10 harika uygulama gibi arkadaşlar. Görebildiğiniz gibi her günde yeni videolar paylaşıyoruz ve yorumlarınızı da dikkate alıyoruz. Yani bize şu konuda video çek dediğinizde çoğu zaman o konuları araştırıp ya da biliyorsak direktmen o konuda videolar çekiyoruz. Evet, bu videodan bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.